Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yepyeni bir altıgen hırka çalışması daha yapacağız. Sizlerden gelen geri bildirimlere göre altıgen hırka modellerine devam ediyorum. Özellikle farklı modellerle altıgen hırka çalışmalarını yapmaya çalışıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yine kabartmalı bir modelimiz var. Ön ve arka ikili trabzanlardan, ayrıca fıstık detaylarından oluşuyor modelimiz. Şimdi hırkamı yaparken ben Alize'nin Angora Gold batik iplerini kullandım. İplerimi tek kat yaparak ördüm. Hırkamızın ölçüleri large ve x large bedene uygun çalıştım. Bu iki beden aralığında oldu. Medium bedende dökümlü kullanmak isterse rahatlıkla kullanabilir. S beden için bence çok büyük bir hırka çalışması. Bir iki sıra eksilterek daha uygun bir ölçüde çalışabilirsiniz. Bedenleri ayarlamanız için videoda bilgiler veriyor olacağım. O yüzden burada çok fazla değinmek istemiyorum. Beden ölçümüz toplamda beden genişliğimiz 120 santimetre oldu. Yani bedenimizin göğüsten etrafının ölçüsü. Ön bedende 14 santimetre, yani 7 santimetre burada, 7 santimetre burada fazladan çalıştım. Genellikle arka bedene göre ön bedeni daha geniş çalışıyoruz ama bu en fazla 5-6 ya da 6-7 santimetre oluyor. Burada düğme detaylarımız olduğu için burada zaten 4 santimetre içeriye girdiği için yine bize 7 santimetre ön bedende bir fazlalık kalmış oluyor. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Videonun içerisinde bu kolları nasıl bitirebileceğinizi ya da trabzanları nasıl eksilteceğinizle ilgili farklı bitirme teknikleri üzerine bilgiler verdim ama bu şekilde bitirdim. Yani bunu sizler videonun başında görüyorsunuz. Sık iğne çalışmasıyla bitirdim. Trabzan çalışmasıyla bitirmedim. Short video olarak yayınladım. İlk sırada sadece kesme işlemi yaptım. Benim hırkamın sıra sayılarına göre ilk sırada her iki trabzanı keserek burada kesme işlemi yaptım. Sizler tabii ki burada sıra sayılarınız, yani kolda sıra sayılarınız daha azsa burada kesme işlemi yaparken iki tek bir de kesme olarak devam edebilirsiniz. Yani ikisini kesip iki taneyi de tek olarak örebilirsiniz. Şimdi yakada da yine sık iğne çalışması yaptım. Yine farklı bir yaka, gömlek yakayı da nasıl yapacağınızı biraz gösterdim ama yine burada kollarla aynı şekilde olması için sık iğne çalışmasıyla bitirdim. Bu haliyle çok güzel oldu. Şimdi burada sadece şu kısımda, bunu size videonun başında vermek istiyorum. Burada 6 tane trabzan içeriye girerek videoyu izlediğinizde daha iyi anlayabilirsiniz. Kol birleştirmesine 6 trabzandan sonra başlamıştık. Ben bunu daha sonra burada çok büyük olduğu için sadece 2 trabzan kalana kadar tekrar birleştirme yaptım. Önde ve arkada bu 2 trabzanlar yakaya dahil olmuş oldu. Bunun dışında değişiklik yapmadım. Burada da yine İlk sırada sık iğne yaptım. Bunu zaten size videonun içerisinde gösterdim. Şu bölümde nasıl kesme işlemi yaptığımızı gösterdim. Evet, ve yakayı bu şekilde çalıştım. Bakın burada sadece bir sıra sık iğne çalışmamız var. Tekrar buradan devam ettim. Ve bu, şöyle göstermek istiyorum hemen. İlik çalışmasında yine gördüğünüz gibi ilikleri burada bir trabzan atladım, bir zincir çektim. Şimdi burada bu ilik çalışmasını şöyle, ben burada 5 sıra lastik çalışması yaptım. Normalde modelimizde 4 sıra var. Burada 5 tam sıra yaptım ama sizler burada bir sıra, yani şu ortada tam 2 sıra ördükten sonra 3. sırada bu ilik çalışmasını yapabilirsiniz. Burada her iliğin arasında 15 tane trabzan bıraktım. 16. trabzanın üzerine bu şekilde bir zincir çekip trabzanı atlayarak yaptım. Çok kolay, bunu göstermedim ama hemen burada söylemek istedim. Ve toplamda benim hırkamın uzunluğuna göre 6 tane bu şekilde ahşap düğmeler kullandım. Şöyle etek ucunu da göstermek istiyorum. Beden çalışması şu bölümde bitiyor. Önlere sıra eklediğimiz zaman. Yine orada da size söyledim ama burada görmüş oluyorsunuz bitmiş halini. Bir model daha ekledim. Ve toplamda 65 santimetreye yakın oldu hırkamızın ölçüsü, uzunluğu. Ve beden genişliği de 120 santimetre. Kollarımızın uzunluğu da yine ölçerek sizler de ilerleyebilirsiniz. Yine ben burada size ölçüleri vermiştim ama burada da tekrar vermek istiyorum. Kol altından itibaren 42 santimetre,
Biraz da tabii ki içeriye girecek. Bu 50 santimetreyi bulacak. Şimdi bu vermiş olduğum ölçüler buhar ütüsü yaptıktan sonraki hali. Çünkü buhar ütüsü yaptıktan sonra 3-4 santimetre, özellikle kollarda daha çok fark etti. 5-6 santimetre daha fark etti. Lütfen buhar ütüsünü dikkatli yapalım. Emekleriniz ziyan olmasın. Evet, bunun dışında 4,5 yumak ip kullandım bu ölçülerde. Daha büyük çalışırsanız 5 yumakta, yani biraz daha büyük çalışırsanız 5 yumakta yeterli gelecektir. Sizin için bu ölçüler yeterliyse benimle aynı sıralarda çalışabilirsiniz. Ya da yapmış olduğum sıra sayılarına 1-2 sıra ekleyerek daha büyük bir hırka çalışması yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Motifimse başlarken hemen tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Hemen ilk zincirin içine battım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi şu ipimi arada yürüterek gizleyeceğim. 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Hemen şöyle halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle beraber 3 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. 2 zincir, 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi halkamızın içinde toplamda 6 tane bu şekilde üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 2 zincirimiz var. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğim var. Şöyle biraz uzattım. Üçünü birlikte topladım ve bir zincir çektim. Şimdi boşluğun içine şöyle battım. Buradan yine bir ip aldım. 2 ilmeğim var. İlmeklerimi uzattım. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Çok sıkı olmayacak. Hemen bu ilk, burada şimdi sık iğne yapmış olduk. İlk ilmeğin değil, ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan tekrar bir ilmek aldım. Yine 2 ilmeğim var. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Burada ilk trabzanımızı yapmış olduk. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Sizler bu şekilde yapmak istemezseniz 3 zincir çekerek de trabzanınızı yapabilirsiniz. Hemen sıradan devam ediyorum. Arada 3 tane trabzanımız var. Hepsinin üzerine bir ikili trabzan. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Yine sıradaki trabzanların üzerine de ikili trabzanlar yapalım. Köşelerde aynı şekilde devam ediyor. 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzan. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Burada yarım köşe yaparak başlamıştık. Şimdi köşeyi tamamlayacağım. Hemen ilk boşluğun içine tekrar batıyorum ve 2 ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bir ip aldım. Hemen buradaki ilk trabzanımızın üzerine battım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir. Şimdi boşluğun içine tekrar battım. Bir kez daha göstereceğim trabzanımızı. Şöyle bakın, ilmeklerimi uzatıyorum. Mümkün olduğu kadar ilmeklerinizi trabzanlarınızı uzun uzun yapmaya çalışın. Çünkü ipimiz yünlü olduğu için çok kısa tutmayalım bu trabzanların boyunu. Tekrar buradan ikinci ilmekten bir ilmek aldım ve şöyle 2 ilmeği birlikte topladım.
Bu şekilde trabzan yaptığımız zaman diğerleri şöyle bakın, diğerlerinin üzerinde olduğu gibi aynı şekilde 2 tane ilmeğimiz oluyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi tığıma bir ip aldım. Başlangıçtaki şu ilk trabzanı, şimdi köşelerde her zaman 2 tane trabzanla başlıyoruz. Şu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine şöyle dörtlü fıstık yapacağım. İlmeğimi uzattım. 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çektim. Hemen bir tane trabzanı atladım. Diğerinin üzerine yine dörtlü fıstık yapıyorum. Ben beşli yaptığım zaman çok hoşuma gitmedi duruşu. O yüzden dörtlü yapıyorum. Şöyle hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir dörtlü fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Şöyle topladım ve bir zincir. Şimdi başlangıçta da burada bir tane trabzanı atlayıp daha sonra fıstık yapmıştık. Sonda bir tane trabzanımız kaldı. Hemen onu atlıyorum. Köşenin içine 2 ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 2 ikili trabzan. Bu iki zincirlerimizi de çok sıkı çekmiyoruz. Mümkün olduğu kadar gevşek tutuyoruz elimizi. Yani ipimiz ince ama o şekilde sürekli örerek elimiz alışacak. Yani çünkü 4,5 milimetre tığ kullanarak örüyoruz. Dolayısıyla burada elimizi sıkı tutmayacağız. Evet, şimdi yine aynı şekilde burada ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine şöyle dörtlü fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Tekrar bir atladım. Diğerinin üzerine bir dörtlü fıstık. 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım. Evet, üçüncü kez yapacağım. Yine bir atladım. Diğerinin üzerine şöyle 4. Tekrar bir zincir. Evet, şimdi yine bir tane trabzanımı atlıyorum. Köşe boşluğuna 2 ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 2 ikili trabzan. Sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım ve dördüncü sırayla devam ediyoruz. Yine aynı şekilde köşeyi kapattım ve 2 ikili trabzan yaptım ilk boşluğun içine. Şimdi sıradaki 2 trabzanın üzerine yine 2 ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanla fıstığın şu aradaki boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen trabzanımızın şöyle bu tarafa doğru şöyle üzerine battım. Buradaki ilmeğin üzerine battım ve şöyle uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Bu ilk sıralarda bu aralarda kalan trabzanlarımızı, yani şu köşelerin arasında kalan trabzanlarımızı köşelere nazaran biraz daha uzatarak yapalım. Çünkü motifimiz büyüdüğü zaman köşeler çok fazla sivrilme yapabiliyor. Çünkü modelimizin çoğunluğu ikili trabzanlardan oluştuğu için, her sıra trabzanlardan oluşuyor. Boşluklarımız olmadığı için dolayısıyla köşeler daha fazla sivrilebiliyor. O yüzden hemen başlangıçta buradan da başlayabilirsiniz. Köşelere nazaran ortada trabzanları biraz daha uzatarak yaparsanız daha iyi olur. Bunu birkaç sıra yaptıktan sonra aralarda normal elinizin hızına göre devam edebilirsiniz. Sonra yine aralarda şöyle motifinizi düzelttiğiniz zaman bu ortaya gelen trabzanlarınızı biraz daha uzatarak yaparsanız daha iyi olur. Daha muntazam durur motifiniz. Evet, hemen şöyle fıstığımızın üzerinden devam ediyorum. Yine bir ikili trabzan. Araya battım. Buradaki ikili trabzandan önce araya batıyorum. Yine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki trabzanların üzerine yine şöyle ikili trabzan. Köşenin olduğu yere geldim. Tekrar 2 ikili trabzan. 2 zincir ve 2 ikili trabzan. Yine sıradan devam ediyorum. Hemen 2 ikili trabzanımı yaptım. Önce araya batıyorum. Ve şöyle fıstığımızın üzerine de ikili trabzan yapıyoruz. Evet, dördüncü sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz.
Sırayı tamamladım. Şimdi yine ilk köşe boşluğumuzun içine yarım köşe yaparak burada ikili trabzan yaparak başladım. Hemen bir ip aldım. Bu sırada arka ikili trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Şimdi sık iğne ile benim gibi ilk trabzanınızı sık iğne ile yaparsanız kalın bir trabzan oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi ilmekler biraz gevşediği zaman iki tane trabzan varmış gibi görünüyor. Burada bunu karıştırmayalım. Çünkü arttırma yapabilirsiniz. Hemen şöyle alttan boşluğa battım. Hemen üzerinden bu şekilde buradan ipimi aldım. Hemen ikisini birlikte arka ikili trabzan yaptım. Tekrar buradan batıyorum. Üstten tekrar battım. Buradan bir ip aldım. İlmeğimi uzattım. Tekrar uzattım ve ikili trabzanımı yaptım. Evet, bu sırada bütün trabzanların bu şekilde arkasından alarak arka ikili trabzanlar yapacağız. Köşelerde yine 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzanımız var. Burada çok fazla uzun göstermeme gerek yok çünkü çok kolay. Şöyle tekrar gösteriyorum. Arkadan battım, üstten tekrar batıyorum. Buradan bir ip aldım, ilmeğimi uzattım. Trabzanlarımızı uzun yapalım ortalarda. Tekrar son 2 ilmeğimi birlikte topladım. Evet, son sırayı tamamladım ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu görünümü almaya başladı motifimiz. Yine başlangıcı aynı şekilde yaptım. 2 ikili trabzanımız var ilk boşluğun içinde. Şimdi bu sırada bir ön bir arka ikili trabzan yapacağız. Ve bu son yapmış olduğumuz sırayı da tığ işi lastiğe çevirmiş olacağız. Hemen şöyle yine ilk trabzana arka ikili trabzan olarak şöyle ilkine arka ikili trabzan olarak başlıyorum. Hemen şöyle ilmeğimi topladım. Şimdi sıradakini bakın üstten batıyorum. Üstten battım ve ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradakini alttan batıyorum ve arka ikili trabzan yapıyorum. Sıradakini ön ikili trabzan üstten batıyorum bu şekilde ve bir ön ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradakini arka ikili trabzan olarak yapıyorum. Bilmeyenler için bu şekilde tığ işi lastik yapmış oluyoruz. Hemen sıradakini ön ikili trabzan olarak devam ediyorum. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Köşeler yine aynı şekilde 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu ilk sıradaki trabzanlarımız da yine tığ işi lastiğe dönmüş oldu. Ve toplamda 2 sıra lastik çalışması oldu. Şimdi biz bu lastik çalışmasını 4 sıraya tamamlayacağız. Yani bundan sonra toplamda 2 sıra daha aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yani bir arka ikili trabzan, bir ön ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi ben hemen başlangıcı göstereceğim. Daha sonra 2 sırayı tamamladıktan sonra geleceğim. Şimdi burada köşenin içinde yapmış olduğumuz 2 tane trabzanımızda yine ilkini arka ikili trabzan olarak başlıyorum. Çünkü bir alt sırada ilkini yine arka ikili trabzan olarak başlamıştım. Şimdi burada da
bu ilk iki ikili trabzanı yine lastiğe çeviriyoruz. İkincisini ön ikili trabzan olarak yaptım. Gördüğünüz gibi sıradaki yine arka ikili trabzan olarak geldi. Hemen arka ikili trabzanlarımızı yine aynı şekilde arka ikili trabzan yapıyoruz. Ön trabzanımızda yine bakın böyle ön trabzanımız şöyle üstten aldım ve ön ikili trabzan yaptım. Yine sıradaki arka ikili trabzan, alttan batıyorum. Sıradaki ön ikili trabzan. Ön ikili trabzanlarımız gördüğünüz gibi daha kabarık duruyor, üstte duruyor. Hemen şöyle üstten batıyorum. Bu şekilde trabzanın altından aldım. Ve bir ön ikili trabzan yaptım. Şimdi bu bizim 3. sıramız olmuş oluyor. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine başlangıçta bu baştaki 2 tane ikili trabzanımızı, ilkini arka ikili trabzan, ikincisini ön ikili trabzan, daha sonra yine arka ikili trabzan, ön ikili trabzan şeklinde bu sıradan sonra bir sıra daha örüp tekrar geliyorum. Toplamda 4 sıra lastik çalışmasını tamamladım ve motifimizin son hali bu şekilde görünüyor. Şimdi bir sıra daha sizinle birlikte yapacağız. Hemen şöyle köşeyi de tamamladım. Gördüğünüz gibi yarım köşeyi tamamladım. Hemen bir zincir çektim. İlk boşluğa batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle ikisini birlikte topladım. İkinci ilmeğe batıyorum. Buradan yine bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi tekrar topladım. Hemen boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi bu sırada aslında modelimizi tamamlıyoruz. Aynı zamanda da ikinci model sırasına başlamış oluyoruz. Şimdi bütün trabzanları arka ikili trabzanlar olarak devam edeceğiz. Hemen şöyle arkadan alıyorum. İlk şöyle trabzanımın şekilde aldım ve arka ikili trabzan yaptım. Sıradakini yine alttan şöyle tığımı geçirdim. Bu şekilde bir ilmek aldım ve yine arka ikili trabzan yaptım. Evet, bütün trabzanlarımızı arka ikili trabzan olarak sırayı tamamlayacağız. Köşelerde yine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Köşelerimiz hiçbir zaman değişmiyor. Hep aynı şekilde ilerliyor. Bazen söylemeyi unutabilirim. Hep aynı şekilde ilerliyor. Evet, yine arka ikili trabzanları yaparken şimdi biraz ördükten sonra, köşeden sonra biraz ördükten sonra saymıyorum burada trabzanları. Bu şekilde biraz örüyorum. Köşeyi biraz indikten sonra, çünkü buralarda da yükselti ve sivrilme oluşabiliyor. Şimdi buradan şuraya kadar biraz daha trabzanlarımı uzatarak yapıyorum. Şöyle ön ikili trabzanları da yine arka ikili trabzanlar olarak yapacağız. Bu şekilde uzatarak yapmaya başladım. Evet. Şimdi bu sıradan sonra bitmiş olan motifimin üzerinde göstereceğim artık. Gördüğünüz gibi burada modeli tamamlamış oluyoruz. Şimdi şöyle hemen diğer motifimin üzerinden şöyle bakın, şimdi biz şuradayız. Buradaki ikinci arka ikili trabzan sırasına geldik. Burada birincisini yapmıştık. Burada tığ işi lastikten sonra yine arka ikili trabzan sırasına başladık. Şimdi modelimizi tekrar etmeye başlıyoruz artık. Şuradan takip edeceğiz. Bakın buradan itibaren. Şimdi bu arka ikili trabzan sırasını biraz önce göstermiş olduğum sırayı tamamladıktan sonra şu ikinci sıradan itibaren sıraları tekrar ediyoruz. Yani bir sıra bu arka ikili trabzanların üzerine burada ikili trabzanlar yaptım. Daha sonra fıstık sıramız başlıyor. Burada fıstık sıramızda şurada sadece 2 ikili trabzanı köşeye yaptıktan sonra bir tane atlıyoruz, bir tane fıstık. Bir tane atlıyoruz, tekrar bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstıkları topladıktan sonra sadece bir zincir çekiyoruz. Daha sonra fıstıklardan sonra üzerine bir sıra, bakın burada da görünüyor. Bir sıra ikili trabzanlar yapıyoruz. Şu kısımda ya da şuradan göstereyim. Bu kısımda fıstıkla şu iki trabzanımızdan sonra araya bir tane batıyoruz fıstığın üzerine. Daha sonra bir tane de araya ikili trabzan yaparak burada da trabzan sıramızı tamamlıyoruz.
Daha sonra tekrar fıstık sırasından sonra bir sıra trabzan sırası ve ikinci sırada, yani fıstık sırasından sonra ikinci sırada bütün trabzanları yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi arka ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Burayı şaşırırsanız videoyu başa çekerek tekrar devam edebilirsiniz. Şu ikinci sıradan itibaren. Daha sonra burada arka ikili trabzanları yaptıktan sonra ikinci sırada bir arka bir ön ikili trabzan olarak bu ilk sırayı da yine tığ işi lastiğe çeviriyoruz ve toplamda 1, 2, 3 ve 4 sıraya tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladıktan sonra yine biraz önce göstermiş olduğum arka ikili trabzan sırasına başlıyoruz. Tekrar arka ikili trabzan sırasını tamamladıktan sonra yine anlatmış olduğum gibi sıralar devam ediyor. Şimdi ben burada artık kol birleştirmesini yapacağım. Burada kol birleştirmesini yaparken şu fıstıklı sıranın bitimine denk getirmeyelim. Yani fıstıklı sıralarda birleştirme yapmayalım. Üzerine bu şekilde trabzan yaptığım sırada ben birleştirme yapacağım. Sizin yapmak istediğiniz beden ölçüsüne göre şu sırada da daha küçük yapmak isterseniz şu fıstıkları yapmadan önce, bakın burada arka ikili trabzanları yaptıktan sonra da ya da arka ikili trabzanların üzerine bir sıra bu şekilde üstüne batarak ördüğünüz sırada da birleştirme yapabilirsiniz. Ya da fıstık sırasını tamamladıktan sonra bir sıra bu şekilde trabzan sırasını yaptıktan sonra birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi benim ölçüm X large bedene olduğu için 44-46 ya da 46-48 bedene uygun çalışıyorum. Dolayısıyla şöyle bakın, ölçüleri de vereceğim. Öncelikle katlamayı göstereyim. Şimdi bu motif birleştirmesini motifimizi tamamladıktan sonra yapacağız. Daha kolay, çünkü iki tane motifi aynı şekilde tamamlayın. Arka bedenleri de yine sıraları ekledikten sonra aynı şekilde birleştirebilirsiniz. Kolay bir birleştirme tekniği göstereceğim. Şimdi ön yüzü altta kalacak şekilde, yani burası ters yüzü, şöyle bir tane köşeyi tutuyorum. Tam karşıdaki köşeye getirdim. Şimdi bu tarafa doğru değil, bu tarafa doğru oldu kolumuz, gördüğünüz gibi. Bu önemli. Çünkü diğer motifinizi katlarken de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece sıralar eklerken şöyle terse çevireceğinizde iki kol yönünün ters gelmemesi için ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu şekilde katladım. Hemen ölçümüze bakalım. Şimdi burada kol genişliğimiz şöyle. Bakın burası 20 santimetre. Şu anda biraz ipimiz topluyor. Aslında 21 santimetre. Yani büyük beden çalışıyorsanız 44-46, 46-48 çalışıyorsanız bu yeterli bir genişlik. Şimdi aslında deniliyor ki 38 bedenden 44 bedene kadar, yani bu ölçüyü giyebilir. Evet, giyebilir, ama 38 beden bu kadar bol bir hırka giymek istiyorsa o zaman aynı sayılarda, yani çok bol giymek istiyorsa o zaman aynı sıra sayılarıyla devam edebilirsiniz. Yani model sıralarını aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben burada şurada tamamlanıyor modelimiz. Şu lastik çalışmasından sonra arka ikili trabzanları yaptığımız zaman şu iki çerçeveyi yapmamız gerekiyor. Burada modelimiz tamamlanıyor. Burada bir, şöyle 2 ve 2,5. Burada modelimi tam tamamlamadım. 2,5 model yapmış oldum toplamda. Şu köşelerden sayacak olursak hemen sıra sayısında vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra. Şimdi kalın iple, yani bu ipi iki kat yaparak ördüğüm zaman da yine 20 sıra ya da 19 sıra aynı santim hesabına denk geliyor. Çünkü burada ipimiz ince olsa da trabzanların boyunu uzatarak yapıyoruz. Ve o yüzden hemen hemen aynı santim hesabına denk geliyor. Belki bir sıra fark edebiliyor. Dolayısıyla normal bir dökümlü, düşük kollu bir hırka olsun istiyorsanız her beden için 2 sıra eksiltin. Yani burada sizler X large değil de large beden olsun istiyorsanız şu 2 sırayı eksiltin. Ya da medium beden olmasını istiyorsanız buradaki 2 sırayı, burada 2 sıra eksiltemiyoruz, 1 sıra eksiltin. Çünkü burada arka trabzanları yaptıktan sonra şu modelin bozulmaması için bu arka ikili trabzanların bittiği sırada birleştirme yapabilirsiniz. Şu kısma geldiğinizde artık eksiltme yapmazsınız. Çünkü burada artık modeliniz bozulur. Hangi beden olursa olsun 38 beden çalışıyorsanız da buraya kadar, yani toplam 2 modeli
tamamlamanız yeterli olacaktır. Yine dökümlü bir hırka olacak. Yani dar olmayacak. Yine kendi bedeninize göre dökümlü bir hırka olacak. Evet, şimdi buradaki sıra sayılarından yola çıkarak bedenlere de sıra eklerken yine aynı şekilde 2 sıra arttırıp 2 sıra eksiltebilirsiniz. Dediğim gibi modelin bittiği yere denk gelecek. Burada ben daha büyük bir hırka yapmak isterseniz artışı yine benim burada yapmış olduğum sıralamaya göre yapabilirsiniz. Yani 2 sıra arttırabilirsiniz. Burada 2 sıra arttırdığınız zaman bu son sırayı yaptığınızda şimdi arkaya, şimdi burada artık sıra arttırmanıza gerek yok. Çok büyük bir bedense 50-52 beden çalışıyorsanız o zaman arttırabilirsiniz. Santim hesabıyla devam edeceksiniz. 2 sıra arttırmanız yeterli. Bu 2 sırayı arttırırken tekrar ediyorum, model bozulmaması için. Şimdi fıstık sırasından sonra ben bir sıra yapmışım. Siz bu bedeni 2 sıra arttırdığınız zaman şuraya geliyoruz. Yani lastik sırasının olduğu yere geliyoruz. Ve lastik sırasını da 2 sıra olarak tamamlayıp yine birleştirme yapabilirsiniz. O zaman koldaki birleştirdiğiniz bölümler görünüm lastik görünümü olmuş olacak şu bölümde. Yani 2 sıra arttırıp 2 sıra eksiltmeniz yeterli, genel olarak bu şekilde. Şimdi hemen birleştirme ile devam edeceğiz. Motifinizi bu motifin üzerinden örnek anlatımını yaptık. Motifinizi tamamlayacaksınız. Diğer motifi de tamamlayıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hemen şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Şimdi burada şöyle hemen biraz trabzanlarımı bırakacağım. Şimdi burada şuradan başlayacağım. Burada 6 tane trabzanımı bırakacağım. Biraz içeriden başlıyorum. 2, 4, 6. 7.'nin üzerine battım. Şöyle bakın, buradaki tığımdaki ilmekten tekrar çıkardım. Şimdi burada da yine 2, 4, 6, 7. trabzanın şöyle arkadan, bakın arkadan 2 ilmeği bu şekilde alıyorum. Buradan ilmeğimi geçirdim. Daha sonra sıradaki trabzanın üzerine geldim. Buradan bir ip aldım ve kaydırma yaptım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Sıradaki trabzanın üzerinden, burada dikkat edelim, batmış olduğumuz aynı boşluğa batabiliriz. O zaman sonda trabzanlarımız denk gelmeyebilir. Hemen şöyle sıradaki trabzanın üzerinden aldım ve kaydırma yaptım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Buradan alıyorum. Buradan ilmeğimi çektim. Buradan tekrar battım. Bir ip aldım. Buradaki ilmekten kaydırma yaptım. Evet, şimdi bazen bir iki tane burada trabzanımız fazla gelebilir bu kaydırmaları yaparken. Dolayısıyla eğer fazla gelirse bu tarafta ya da diğer tarafta, hangi tarafta fazla olursa az kalan taraftan aynı yere 2 kez batabilirsiniz. Diyelim burada fazla trabzanınız, şöyle sona yaklaştığınız zaman fark edersiniz. Sonda bu tarafta 3 tane trabzanınız kaldı. Diğer tarafta birleştirecek 2 tane trabzanınız kaldıysa çok sona gelmeden biraz daha söküp biraz geriye gelerek hemen bu ilmeği çıkartıp burada, bakın burada şu son batmış olduğunuz yere bir kez daha batarak burada yedirme yapabilirsiniz. Eğer 2 tane fazla geldiyse biraz daha örüp o ikinciyi de yine buradakine aynı trabzana 2 defa kaydırma yaparak, yani tersi olduysa bu tarafta az bu tarafta çok olduysa da bu tarafa 2 kere kaydırma yaparak devam edebilirsiniz. Yani bunu en son trabzanın üzerine ya da sondan bir önceki 2-3 önceki trabzanın üzerinde yapmayalım. Çünkü o zaman birleştirme yaptığımız yerde birisi aşağıda birisi yukarıda durur parçaların. Evet, bu şekilde, çünkü hepsini de sökmeye gerek yok. Arada böyle küçük hatalar olabilir. Şimdi böyle devam ediyoruz. Buradan ilmeğimi alıyorum. Yine aynı tığ numarasıyla birleştirme yapıyorum. Hemen şöyle aldım ve tekrar batıyorum. İki motifi de tamamladıktan sonra bedene sıraları ekleyeceğiz. Bedene sıraları ekleyip tamamladıktan sonra düz bir zeminde kolların yönünü doğru bir şekilde koyduktan sonra arka bedenin olduğu yerden yine bu şekilde birleştirme yapacağız. Böylece motifi örerken birleştirme değil de bittikten sonra kafanız karışmadan da birleştirme yapabilirsiniz. Evet. Ben şimdi burayı tamamlayacağım. Daha sonra size bedene nasıl sıralar eklediğimizi göstereceğim. Hemen 1-2 sıra göstereceğim.
Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada hemen şunu göstermek istiyorum. Anlattığım gibi 2, 4 tane trabzanımız kaldı. Şimdi bu taraftan daha ilmeğimi çıkartmadım. Diğer taraftan buradan aldım. Hemen burada sayalım. 2, 4 tane trabzanımız var. Burada da yine 4 tane var. Bu bizim 5. trabzanımız. Şimdi bunu buradan aldığım zaman burada 3 tane kalacak. Burada da 4 tane. Dolayısıyla ben hemen burada yaklaşmışken şöyle aynı yere tekrar battım. Ve ilmeğimi aynı yerden tekrar çekiyorum. Yani buradan 2 defa ilmeğimi çıkartmış oldum. Tekrar buraya geldim. Çok olan bu taraf olduğu için buradan ilmeğimi kaydırdım. Şimdi devam ediyorum. Hemen buradan aldım. Dediğim gibi biraz böyle sondan 5-6 ilmek ileride bunu fark etmemiz gerekiyor. Şimdi burada trabzanların fazlalığından ya da eksikliğinden olmuyor. Bu şekilde ilk başta kaydırmayla başladığımız zaman birisinde az birisinde bir eksik oluyor. Yani bu teknikle ilgili bir durum. Çünkü birisine önce başladığımız için bir kenardan, evet şöyle ya da fark etmeden aynı yerlere de batmış olabiliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi sonuncusundan ilmeğimi çıkarttım. Sonuncusunu buradan aldım ve bu tarafta da sonuncu ilmeğimden ilmeğimi çektim. Hemen köşe boşluğunun içine geldim. Tekrar kaydırmamı yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Buradaki köşe boşluğundan da bir kez ilmeğimi çektim. Daha sonra bir zincir çektim. Şimdi kolu uzun yapacağım. Buradan kola devam ederken hemen şöyle. Şimdi buradan kola devam ederken modelimizi olduğu gibi devam ettiriyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Fıstıktan sonraki sıramızda üzerine bir sıra, bakın üzerine ördüğümüz sıra. Şimdi arka ikili trabzanları yapacağımız sıraya başlıyoruz. Hemen burada şu boşluğun içine batıyorum. Yine şöyle sık iğnemi yaptım. Buradan ilmeğimi aldım ve ilk trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi aslında burada farklı olarak volanlanma olmasın diye ya da aynı genişlikte devam etmesin diye köşenin içine 2 ikili trabzan yapmayacağım. Sadece bir tane yapacağım. Sırayı tamamladığımız zaman da buradaki köşeye de bir tane yapacağım. Hatta burada gördüğünüz gibi çok boşluk kalmamış. Bu köşe boşluğuna yapmadan da ilerleyebiliriz. Hafif toparlamış oluruz. Yani sadece 2-3 tane trabzanı eksiltmiş oluyoruz. Normalde ördüğümüz sıralara göre 2-3 tane trabzanı eksiltmiş olacağız. Şimdi burası çok dar olduğu için şu son trabzanın üzerine arka ikili trabzan yaptıktan sonra birleştirince arada çok açıklık kalmazsa direkt birleştireceğim. Ya da buradaki köşeye de bir tane ikili trabzan yapacağım. Hemen buradan başlıyorum. Modelimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Hiç zor değil burada kurması. Sadece köşeler olmayacak. Düz bir şekilde ilerleyecek. Burada kolunuzun uzunluğuna gelene kadar bunu ölçerek devam edebilirsiniz. Ya da ben burada genelde ipimi kesiyorum. Önce bedenleri tamamlıyorum. Bedenleri tamamladıktan sonra birleştiriyorum. Üzerime giyip bunu ölçüyorum. Kolum nereye geliyor? Ondan sonra ne kadar öreceğimi biliyorum. En azından ölçerek ilerliyorum. Eğer kolda daraltma yapmak istemezseniz, yani manşeti yapmak istemezseniz yine şu lastik çalışmasının olduğu yerde bitirebilirsiniz. O şekilde güzel görünür. Ya da ben sık iğnelerle daraltma yapmayı düşünüyorum en son. Ya da yarım trabzanlarla. Şu anda daha karar vermedim. Sizler muhtemelen başta görmüş olacaksınız ama ben şu anda örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi bu arka ikili trabzan sırasını tamamladıktan sonra ipinizi kesmeden devam etmek isterseniz biraz burada bir model, toplam bir model tamamlayalım. Yani bu modeli bitirdikten sonra, şimdi burası bizim modelimizin başlangıcı. Bu modeli şu şekilde yine tığ işi lastikle bitirdikten sonra orada da ipinizi kesip daha sonra ölçerek devam edebilirsiniz ya da bedenlere devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar edelim. Buraya geldiğimiz zaman şurada arka ikili trabzan, burada açıklık olmazsa ben direkt birleştireceğim. Açıklık olursa şu boşluğa da bir tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra zaten ilk sırayı tamamlamış oluyoruz. İlk sırayı bitirdikten sonra da modele kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arka ikili trabzan sırasından sonra artık tığ işi lastiğin ilk sırasını yapmaya başlıyoruz ve ilk sırayı yaptıktan sonra 2 sıra tığ işi lastiğimiz olmuş olacak ve bu bölümü tamamlayacağız. Evet, kol sanırım anlaşılmıştır. Ben burayı
Çünkü sadece burada şu köşeler önemli. Buraya geldiğiniz zaman da buradan kaydırma yaparak birleştirip tekrar bir zincir, bir sık iğne yaparak trabzanı aynı şekilde yapabilirsiniz ya da 3 zincirle yükselebilirsiniz, ama bence bu şekilde yapın. Birleştirme yerleri belli olmaz o zaman. Yani burada kaydırmayı yaptıktan sonra bir zincir, çok sıkı bir sık iğne yapmıyoruz. Buradan ipimizi alıyoruz. Tekrar bir sık iğne, buraya trabzanımızı başlatıyoruz. Şimdi buraya kadar motifimizi ördüyseniz zaten burayı da kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben burada ipimi keseceğim. Beden bölümünü göstereceğim hemen. Şöyle bakın, son kaydırmamı buraya yaptım. İlmeğimi buradan çektim. Bir zincir çekip ilmeğimin içinden tekrar buradan ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Evet, şöyle birleştirmemize de bakalım. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şöyle çok güzel bir görünümü var. Evet. Şimdi burada biraz içeriden başladım. Çünkü arka bedene çok fazla sıra eklemek istemiyorum. Ve ensedeki açıklığı, yani yaka oyuntusunu koruyabilmek için biraz az sıra ekleyip tamamlamak istiyorum. Şimdi burayı buradan birleştirdiğiniz zaman kolunuz aşağıya doğru daha uzun düşecektir. Biraz içeriden birleştirdiğimiz zaman tabii ki bu yukarıya, yani kolunuz bu kadar kısalmış oluyor. Kol uzunluğu. Şimdi orada tek sırayı tek kenara örerek devam etmesi daha kolay. Buradan içeriye girdiğimiz zaman şu bölümde, yani koltuk altı biraz daha bedene gelmiş oluyor, yaklaşmış oluyor ve o zaman çok bol da olmamış oluyor. Daha düzgün duruyor, daha güzel oturuyor. Böyle yaptığımız zaman, çünkü buradan birleştirerek de devam edebilirsiniz. Buradan birleştirdiğiniz zaman ensedeki açıklığı, yaka oyuntusunu en az 10 santim yapabilirsiniz, ama o zaman 5 sıra bu tarafa, 5 sırada diğer tarafa eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben en az 15 santimetre olana kadar, çünkü 15 santimetre belki fazla gelebilir, 18 santimetre de yapabiliriz, ama eğer geniş olursa onu daha sonradan toparlayabiliriz. O yüzden hiç sorun değil. Şimdi burada önemli olan beden genişliğimize göre ayarlamak. Öncelikle ense açıklığının santim hesabı en az 5 santim, 5 santim, 10 santim. Burada da bırakmış olduğumuz pay, şöyle bakalım. Burada da bırakmış olduğumuz pay 4 santimetre. Diğer bölümden de 4 santimetre bırakınca 8-18 santimetre olacak. Dolayısıyla biz en fazla 5 sıra, ya da ben burada içeriye girerek birleştirdiğim için 3 sıra eklemeyi düşünüyorum. Önce 3 sırayı ekleyip daha sonra ölçerek devam edeceğiz. Şimdi burada beden genişliğimizi de vermek istiyorum. Yine kollan aynı tabii ki şu anda. Biraz da buhar ütüsü yapacağız. 1 santim fazla hesaplayabilirsiniz. 20-21 santimetre. Dolayısıyla ben toplam beden genişliğinin en az 122 santimetre olmasını istiyorum. En az 125 olabilir. 125 olursa çok güzel olacak. Benim istediğim ölçüye ulaşacağım. Sizler de bu şekilde bakın, 20-20-40 ediyor sıralar eklemeden önce. Dolayısıyla biz bunu 30 santimetreye çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu 30 santimetreye çıkarırken önle arka bedeni aynı santim hesabıyla devam etmiyorum. Öne 1-2 sıra fazla ekliyorum. Bir az gelebilir ama 2-3 sıra eklememiz yeterli olacaktır. Tabii ki yine sizin ölçünüze göre. Arka bedeni bir tık küçük yapıyorum. Tam bedene oturabilmesi için. Şimdi buradan alt bedene, öncelikle buradan arka bedene, alt beden diyorum, arka bedene başlayacağımız için buradan başlayacağım. Burada da yine modeli devam ettirmek kolay. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben sadece başlangıcı göstereceğim. Çok fazla yakanın boynumuza dayanmaması için. Şimdi bu köşe boşluğuna 2 tane trabzan yaparak başlamayacağım. Şu ipleri daha sonra gizleyeceğim. Şimdi boşluğun içine şöyle bakın, buradan aldım. Buraya şöyle sık iğnemi yaptım. Daha sonra yine trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğe battım. İlmeğimi uzattım. Şimdi bir ip aldım. Bu 2 ilmeğimi toplamıyorum. Sıradaki trabzanın üzerinden devam edeceğim. Şimdi biz artık arka ikili trabzanlar yapacağız. Model o şekilde devam ediyor. Yani 2 yarım ikili trabzanı toplamış olacağım burada. 1'e düşürüyorum. Hemen şöyle arkadan aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Yani ilk trabzanla ikinci trabzanı bir olarak, yarım trabzan olarak yaptım. Burada bir tane trabzanımız var artık. Şimdi burada 2 zincirimiz olduğu için şöyle yakada bakın, şu anda da şimdi yarım yapmayacağım. Tekrar normal trabzan yapacağım. Çünkü aşağıya düşüyor. Burası şöyle düşmemesi gerekiyor. Çok yukarıya çıkmasını da istemiyorum. Hemen şöyle yaptım. İlmeğimi buradan aldım ve uzattım.
Direkt buradan devam edeceğim şimdi. Sadece bir tane trabzan yaptım. Ve şöyle. Şimdi bunu şöyle çekeceğim. Bakın burada 2 zincirimiz var. Şöyle düz bir görüntü olsun istiyorum. Şimdi burası köşeyi kapattığım köşe olduğu için burada gördüğünüz gibi şöyle üçgen duruyor. Şimdi bunu zaten biz burada yakayı toparlarken, yarım trabzanlar yaparken bu kısımları düzeltmiş olacağız. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Şimdi sırasıyla arka ikili trabzanlar yapıyoruz. Her yeni sıraya başlarken ön yüzden devam edeceğiz. Yani bir sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırada yine buradan başlayacağız. Ön yüzden devam edeceğiz modele. İpimizi keseceğiz yani her sırada. Bu şekilde arka ikili trabzanlarla yeni modele başlamış oluyorum. Bu son yapmış olduğum model sırasında tamamlamış oluyorum. Pardon, tamamlamıyorum. Bundan sonra tığ işi lastik çalışmamız var. Lastik çalışmasını yaptığımız zaman tamamlanıyor. Şimdi bu sırayla birlikte 3 sıra daha ördüğümüz zaman bu sırayla birlikte toplamda 4 sıra olacak ve bence 4 sıra yeterli gelecek. Tığ işi lastiği bitirmiş olacağız. Arka beden için 4 sıra yeterli olacak diye düşünüyorum. Tabii ki ölçtükten sonra buna karar vereceğim. 24 santimetre olacak o zaman bedenlerimiz. 24 santimetreye çıkmış olacak. Biraz ütü payı olduğu zaman 25 santimetre diyeceğiz. Şimdi bunları da size detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hani nasıl mantık yürüttüğümü daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi biz bu sırayı şöyle tamamlıyoruz. Hemen göstereceğim size. Şimdi sıranın tamamını örmemize gerek yok. İkinci sıraya başlarken her zaman şu ilk trabzanın üzerine batın. Daha sonra çünkü arka ikili trabzan varsa ona göre devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ikinci sırada buradan başlarken trabzanın üzerine batacaksınız. Birinci trabzan düz olacak. Daha sonra bir arka bir ön trabzan, bir arka ikili trabzan, bir ön ikili trabzan. Yani tığ işi lastiğe bu sırayı çevireceğiz. Daha sonraki sırada yine birinci trabzan üzerine batıp trabzan yapıp sonra arka trabzanı arka, ön trabzanı ön trabzan örerek şu bölümü, bakın şu bölümü tamamlayacağız. Biz şimdi bu bölüme başladık. Bu bölümü tamamlayacağız. Bu bölümü tamamladıktan sonra birleştirmeyi, yani arka bedenin birleştirmesini yapıp ya da bir sıra daha örebiliriz. Önde yine bir modeli tamamlayana kadar devam edebiliriz. Çünkü dediğim gibi benim 125 santimetre olmasını istiyorum. En az 122 santimetre. O yüzden, çünkü bunu belirli bir beden ölçüsüne göre örüyorum. O yüzden bu santim hesabını koruyacağım. Sizler de kendi beden ölçünüze, hani Türkiye bedenlerini çok iyi bilmiyorum. Bir de çok fazla beden değişikliği var. Yani her L beden, her XL beden aynı santim hesabına denk gelmeyebiliyor. O yüzden ben 120 santim dedim mesela. Sizler ölçersiniz, kendi ölçülerinize uyuyorsa o şekilde yaparsınız. Daha küçük olmasını isterseniz 2 sıra eksiltirsiniz. Bunlar yaklaşıktır. Bu zaten bu hırka çok üzerimizde böyle tam oturan bir hırka olmuyor. Altıgen hırkalar biraz dökümlü oluyor. O yüzden de sizler de ona göre 2 sıra eksiltip 2 sıra ekleyerek devam edebilirsiniz. Evet, daha büyük beden çalışıyorsanız burada 6 değil de 8 tane içeriden başlayarak burada da 4 değil 6 sıra örebilirsiniz. Tabii ki bunu yine modelin sıralamasına bakın, burada 8 sıra olmuş olabilir. Şurada 4, 5, 6, pardon 2 sıra fazla 6. Burada birleştirme yapabilirsiniz. Daha güzel görünür. Ama fıstıkların olduğu sırada birleştirme yapmayalım. Trabzanların olduğu ya da arka trabzanların olduğu sıralarda birleştirmeler yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde şöyle. Şimdi buradan iniyoruz. Arka beden burası. Köşeye geliyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten altı kenarı örerken gördünüz. Burası etek ucu, alt kenarı da örüyoruz. Daha sonra ön bedene geliyoruz. Ön bedene geldiğimiz zaman boşluğun içine sadece bir tane ikili trabzan yapıp ipimizi kesiyoruz. Daha sonra arka bedenden tekrar başlıyoruz. Burada tığ işi lastik çalışmasını tamamladıktan sonra, şu bölümü tamamladıktan sonra tekrar geliyorum. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Arka beden için yeterli genişliğe ulaştım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Sizinle şu ilk sırayı başlamıştık. Bakın buradan.
Daha sonra her sırada ip keserek buradan yeniden başlamanızı, yani ön yüzden örmenizi söylemiştim ama ben de örerken fark ettim. İpinizi kesmeden bu sıraları tamamlayabiliyorsunuz. Yani burada arka trabzanlara, ilk arka trabzan sırasına başladığımız zaman ön yüzden, daha sonra 3 sıra bakın ters yüz, ön yüz, ters yüz ve tekrar bu arka trabzanların olduğu sıra ön yüze geldi. Şimdi bu arka trabzanların, yani bu kabarık görüntünün ön yüzde olması gerekiyor. Bunun dışında fıstık sıramızın, yani şu fıstık sıramız ve şu arka trabzanlara başladığımız sıraların ön yüze denk gelmesi yeterli. Bunun dışında bedene sıra eklerken ipinizi koparmadan, yani ben buradan başladım. Hiç ipimi kesmeden bu son sıraya kadar tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum diğer tarafı da. Yani aslında aynı şekilde görünüyor ama ipimi burada ön yüzden tamamlayarak burada kestim. Sizler tabii ki zaman geçmeden hemen bir saniye sonra diğer bölüme geçtiğiniz için umarım bunu görürsünüz ve ipinizi kesmeden kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Evet, gelelim şimdi sıra sayısına. Burada arka trabzanları yaptığımız sıradan sonra lastik çalışmasını tamamladım ve tekrar lastik çalışmasından sonra yapmış olduğumuz arka trabzan sırasını tamamladım. Yani burası şu anda motifimizin toplam genişliği, şu sıra şöyle kıvrıldığı için yine 1 santimetre fazla olarak ölçeceğim. Hemen şöyle bakalım. Şimdi burası 26 santimetre oldu. Bu buhar ütüsüyle 26-27'ye yakın olacaktır. Dolayısıyla benim için yeterli. Şimdi önlerde öndeki şu genişliği daha sonra eklediğim sıralarla 30-32'ye 33'e çıkarma, yani 35 çok fazla olabilir ama bunu ölçerek devam edeceğim. Önün kapanıp kapanmaması ile ilgili zaten arkada yapmış olduğumuz sıra sayısından çok fazla sıra sayısı ekleyemeyiz. O zaman orantısız olur. Yani burada şimdi ben buraya bakın şöyle 4-5 tane 5 tam sıra ekledim. Şimdi burada da şu sırayı tamamlayacağım. Şuradayım. Şu anda burada kaldı. Önde ön ve etek ucunda buradan sonra devam ettireceğim. Çünkü arka trabzanlı sırayı tamamladım şu kısımda. Şimdi bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıramız var. Yani 7 sıra yaptığımız zaman artık tamamlamış olacağız. Şöyle hemen ölçmek istiyorum. Bakın burada şöyle 7 santimetre. 7 santimetre ekleyeceğim. Bu 7 santimetre ile tabii ki belki burada santim, yani ölçerek ilerlediğimiz için bu önlerin kapanıp kapanmadığını daha sonra kontrol edeceğim. Çünkü düğme çalışması yapacağım. Aslına bakarsanız arka bedenden, yani burası 26 ise ön beden 26, alttaki beden de 26. Öndeki bedeni 4 santimetre fazla yapmamız daha güzel olur. Şimdi ben düğme çalışması yapacağım için üst üste gelmesini istiyorum. En azından 2 santimetre üst üste gelsin. Yani son 2 sıra şu lastik çalışmasını tamamladığımızda şurada bir kısmı düğmelerin üzerine geleceği için orada o 7 santimi, yani 4 santimden sonra 3 santimi ya da 5 santimden sonra 2 santimetrenin üste gelme payı olarak planlıyorum. Şu anda sizlerle birlikte örerek nasıl da planladığımı anlatarak ilerliyorum. Bu şekilde fazla yani hırka, yelek çalışması yaparak, videoları izleyerek sizler de daha iyi ilerleyebileceksiniz. Kendi yapmak istediğiniz ölçülere ulaşabileceksiniz. Evet, şimdi ben bedenlerin birleştirmesini şöyle göstereceğim tekrar. Şimdi birleştirmeyi göstermeden önce şu diğer motifimin üzerinde kol çalışmasına devam ettim. Hemen orada kısa bir şöyle hem anlatım yapmak istiyorum hem de göstermek istiyorum. Şimdi ben burada zaten size başlangıç sırasını, yine şu arka trabzan sırasını bakın burada bitirmiştik. Kolumuzu son köşenin olduğu yer, şöyle kadrajdan çıkıyorum. Hemen şöyle düzeltelim. Şimdi şu köşede birleştirmemizi yaptık. Burası lastiğe döndüğü için tekrar söylüyorum. Şu arka trabzanları yaptığımız sıranın başlangıcını göstermiştim. Bakın burada şöyle iki köşe boşluğunun içine birer tane ikili trabzan yaptım. Sonra burada açıklık kaldığı için şu birleştirme yerinin ortasına da trabzan yapmıştım. Bunu yapmayalım. Yani burada açıklık kalsa da burada bu ortaya yapmış olduğumuz trabzanı yapmadan ilerleyin, daha iyi olacak. Çünkü ikinci sırada lastik çalışmasına çevirdiğimiz için burayı toplayacak ve açıklık görünmeyecek. Şimdi bunu yaptığımız zaman burada
Şimdi ben biraz ayarladım ama burada şu birleştirmiş olduğumuz kolun yüksekliğinden biraz daha yukarıya çıkabiliyor. O zaman hoş bir görüntü olmuyor. Ben bu hırkada şimdi çok hafif bir daralma olmasını istiyorum. Çok fazla değil. Buradan itibaren 4 milimetre şöyle. Buradan itibaren 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Yani hırkamın tamamını 4,5 milimetre ile ördüm. Kolda buradan sonra 4 milimetre ile devam ediyorum. Şimdi sizlere şimdi buraya kadar lastik çalışmasını yaptım. Yine modele devam ediyorum. Modele devam ettim. Fıstıkların olduğu yere geldim. Tekrar burada bu trabzan çalışmamızın olduğu sırayı tamamladım. Şimdi yine arka trabzan sırasına başlıyoruz. Arka trabzan sırasına başlarken şimdi ben bir sırayı öreceğim. Daha sonra size birleştirme yaptığım zaman burada lastik çalışmasına başlarken yani ilk şu bir arka bir ön trabzanla yaptığımız lastik çalışmasına başlarken birleştirdikten sonraki ilk trabzanı, yani şurası benim ilk trabzanı nasıl arka trabzan olarak yaptığımı göstereceğim. Bunun dışında zor olan hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki trabzan sırasını gösterdikten sonra şimdi burada artık ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Yani ben burada bu kadar bir şöyle sıra eklemiş oldum. 8 santimetre. Modelimiz zaten bittiği zaman bu bölüm 8 santimetre oluyor. Şimdi ölçerek ilerleyeceğiz. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Benim şu anda bilekten bu kadar yukarıda duruyor. Şu bölümü bir kez daha tekrar etmem gerekiyor. Ya da bu bölümü şöyle kalın bir lastik çalışmasıyla bitirmek istiyorum. Yani burada yine bol bir kol olarak değil de burada manşet çalışması olarak buradaki lastik çalışmasını biraz trabzanları eksilterek buradaki lastik çalışmasını şöyle daha kalın bir lastik çalışmasıyla bitirebiliriz. Tabii ki bunu ölçerek ilerleyeceğim. Dolayısıyla sizler de burada 4 milimetre ile devam ederseniz bu çok fazla küçülme sağlamayacak. Çok hafif bir toparlanma sağlayacak. O da dediğim gibi şu kolun motifi birleştirdiğimiz yerden itibaren şurada farkında olmadan elimizle gevşek örebiliriz. Burada yukarıya doğru taşma olur. O yüzden güzel bir görüntü olmaz. Burada yarım milimetre tığınızı düşürerek devam edebilirsiniz. Evet, şimdi ben hemen şurada tekrar da size göstermek istiyorum. Şimdi burada yine şu köşenin olduğu yerde göstermiştim bunu size. Hemen şöyle şu ipimi de aşağıya alacağım. Şimdi buradan şu ilk sırayı başlıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki burada ilk trabzanımı köşenin içine yaptım. Daha sonra arka trabzanlarla devam ettim. Yani buradaki başlangıcı burada tekrar yapıyorum. Şimdi burada şöyle ben sökülmesin diye zincir çekmiştim. Yine şöyle ilmeğimi biraz uzattım. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Ve ikisini birlikte topladım. Evet, şimdi şimdi burada arka trabzan sırasıyla devam edeceğiz. Tığ işi lastiğe, yani bir ön bir arka trabzan yaptığınız sırada da bu şekilde başlayacaksınız. Şimdi burada birleştirmemizi yaptım. Şöyle tekrar birleştirelim. Şimdi buraya geldim. Trabzanın üzerine batıyorum. Birleştirmemi yaptım. Şimdi ilk sıraya arka trabzan olarak başlayacağım. Şöyle bir zincir çektim. Daha sonra tığımı şöyle arkadan geçiriyorum. Ya da şöyle önden geçirip ilkini ön ikili trabzan olarak başlayabilirsiniz. Şimdi burada şöyle ilmeğimi aldım. Bakın, trabzan yapmıyorum. Buradan aldım. Arka trabzan yaparsanız da buradan şu şekilde batırarak buradan bir ilmek alacaksınız. Ön trabzan yapmak daha kolay. Dolayısıyla şuradan alıyorum. Bir zincir çektikten sonra bu iki ilmeğimi şöyle topladım. Daha sonra yine bu ikinci ilmeğe buradan battım. Şöyle uzatarak trabzanımı yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi ön trabzan yaparak başladım. Buraya birleştirdiğimiz zaman da yine aynı şekilde ön trabzan yapacağız. Şimdi buradan devam ediyorum. Pardon, biz şu anda sadece arka trabzan sırasına başlıyoruz. Çok pardon. Hemen şöyle arkaya, çünkü ilk başta da o yüzden arka olarak başlamıştım. Olsun, en azından ön trabzanda nasıl başladığımızı görmüş oldunuz. Evet, şöyle iki ilmeğimi topladım. Burada direkt zincir çekerek de yapabilirsiniz.
Yani böyle ilmeği topladıktan sonra şöyle 2 ilmeğimi topladım. Ben ikinci ilmeğin içine batıyorum. Şöyle uzattığım 2 ilmeğimi tekrar topladım. Yani burada 2 ilmeği topladıktan sonra 2 zincir daha çekip ilk trabzanınızı o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi buradan arka trabzanlarla devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Modelimizi devam ettiriyoruz. Bu model aslında çok hoşuma gitti. Gerçekten modeli devam ettirmekte hiç zorlanmadım. Çünkü bazı modeller var. Kol bölümüne geçtiğimiz zaman buradaki boşluklar ya da köşe boşlukları yan yana geldiği için model tam denk düşmeyebiliyor. O yüzden bu modelde hep trabzan yaptığımız için, bir de hep çift sayılarla ilerliyor. Motife başladığımızdan itibaren sayılar çift sayı üzerine gidiyor. O yüzden şu kol birleştirmesini yaparken bakın burada şu kısımda ortaya yapmış olduğum trabzandan dolayı tek sayıya düştü. Ben bunu sonradan aralarda iki trabzanı birlikte örerek yine aynı sayıya ulaştım. Buradaki tek trabzanı ve buranın yükselmesini engellemeye çalıştım. Evet, burada arka trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi arka trabzan sırasını bitirdikten sonra tığ işi lastiğe başlayacağız. Uzunluğa göre ben ölçeceğim ve daha uzun, yani şu model kurulumunu yapmadan daha uzun bir, şu şekilde bu model yerine burada tığ işi lastik çalışması yapacağım. O şekilde devam edeceğim. Yani bundan sonraki sıradan sonra artık kolumuz için daraltma yaparak tığ işi lastiğe başlayacağım. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar buraya gelip birleştirdiğimiz zaman nasıl lastik çalışmasında nasıl burada trabzanları eksilttiğimi göstereceğim. Hemen burayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladığım, başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldiğimiz zaman lastik çalışmasına başlayacağım. Şöyle son bir arka ikili trabzan yaptım. Hemen buraya birleştiriyorum. Şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Şimdi lastik sırasına başlayacağımız için ilkini arka veya ön trabzan olarak başlayabilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim. Ön trabzan başlamak daha kolay. Bu şekilde üstten battım. Buradan ilmeğimi aldım. Yine iki ilmeğimi birlikte topladım uzatarak. Daha sonra ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan da ilmek aldım. Tekrar uzattım ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Evet, şimdi sıradakini arka ikili trabzan yapıyorum. Sıradakini ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arka ikili trabzan ve ön ikili trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben bundan sonra artık modeli devam ettirmeyeceğim. Sadece bu şekilde lastik çalışmasıyla devam edeceğim. Çünkü kolumuzu ölçtüm. Burası istediğim uzunluğa gelmiş. Şimdi ölçerken şu koltuk altından ölçtüm. Çünkü benim elimde bir ölçü vardı. O yüzden ona göre ilerliyorum. Şimdi burası 30 santimetre olmuş. Şimdi ben bunu 40 santimetreye tamamlayacağım. Dolayısıyla biraz da buradan pay alacak kolumuz ve 45-50 santimetreyi bulacak. Biraz da buhar ütüsü yaparken hafif, şöyle çok hafif elimizle biraz da uzatacağım. Çok genişletmeyeceğim çünkü bu genişlik benim için yeterli bir genişlik. Buhar ütüsünü yaparken eğer genişlik biraz az olsaydı o zaman hem böyle yapıyorum hem bu şekilde yapıyorum birkaç kere. Buhar ütüsüne gerçekten çok dikkat ederek yapalım. Bütün emeğimiz boşa gidebilir. O yüzden biraz yukarıdan buharı verip çok hafif elimizle tedbirli bir şekilde yavaş yavaş açıyoruz. O kadar fazla açmamıza da gerek yok. Dediğim gibi 1-2 santim fark ediyor. Şimdi burada tığ işi lastik çalışmasına başladım. Biraz daraltma yapacağım. Bu daraltmayı yaparken, yani sizler de yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da geniş kollu olmasını isterseniz de buradan benim yapmış olduğum gibi lastik çalışmasıyla devam edebilirsiniz. Ya da bundan sonra şu modeli, bakın burayı tamamlayıp daha sonra burayı tamamladığınız zaman artık uzun kollu olmuş olacak. Burayı tamamladığınız zaman da şu arka trabzan sırasını yapmadan
fıstıkların üzerinden de yine lastik çalışmasına başlayabilirsiniz. Ya da tekrar bir lastik çalışması yaparsanız belki uzun olabilir. O yüzden sizler de burada yine geniş kollu isterseniz daraltma yapmadan lastik çalışmasını bu kadar yapıyoruz. Yani şu fıstık çalışmasıyla bitmesin diye o şekilde yapıyorum. Çünkü fıstık çalışmasıyla yani şuranın aynısını tekrar buraya yaptığım zaman o zaman benim istediğim santim hesabına yani 40 santime ulaşmış oluyor. Dolayısıyla burada bitsin istemiyorum. Son sıranın burada bitmesini istemiyorum ve lastik bölümünde bitmesini istiyorum. Şimdi lastik çalışmasıyla bitirebilmek için bu uzunlukta yani 4 sıra değil de 8 sıra uzunluğunda lastik çalışması yapacağım. Geniş yapmak isterseniz buradan göstermiş olduğum gibi lastik çalışmasına başlayıp aynı şekilde 8 sıra lastik yapabilirsiniz. Daraltmak isterseniz de hemen onu da göstereceğim. Çok fazla daraltmak isterseniz ona göre ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Ya da biraz daraltmak isterseniz de bu eksiltmelerin arasındaki trabzan sayılarını ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada ben hemen şöyle ilk trabzanımı ön ikili trabzan olarak yaptım. Daha sonra sıradakini şöyle arka ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradakini ön ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yaptım. Şimdi burada ikisini birlikte alarak bir tane kesme işlemi yapacağım. Arka ikili trabzan yaptım. İkisini birlikte alarak. Yani 3 tane tek yapacağız. Şimdi ön ikili trabzan yapıyorum. Bir tane arka ikili trabzan. Yine bir tane ön ikili trabzan. Tekrar üçüncüsünde kesme yapacağım. Şimdi ben size bunu bu sırada gösteriyorum. Ben çünkü 1-2 sıra yine burada kesme yapmadan lastiğe devam edip biraz daha aşağıda bu şekilde daraltma yapacağım. Yani lastiğimizi yaptıktan sonra da şöyle yapabilirsiniz. Şu ikisini birlikte ön trabzan alabilirsiniz. Daha sonra arka trabzan, daha sonra ön, yani arada yine 3 tane yaparak sırada gelenin şu şekilde, eğer sırada arka trabzanla geldiyse şöyle ikisini arka trabzan yapabilirsiniz. Bunlar arada kaybolacak, görünmeyecek. Dolayısıyla ben burada şimdi size gösteriyorum eksiltmeyi. Burası tabii ki trabzanlar burada hepsi düz olduğu için burada eksiltme yapmak daha kolay. Belki de bu şekilde ilerleyeceğim. Ona henüz karar vermedim. Çünkü biraz örmem gerekiyor. Çok uzun da böyle bir manşet olsun istemiyorum. Hemen şöyle, şimdi ipimiz ince olduğu için zaten bu arka ve ön trabzanlar yaptığımız sıralar çok uzun olmuyor. Yani santim hesabı. Dolayısıyla belki 8 sırayı da ben de bundan sonra bu şekilde daraltmış olduğum şekilde devam edebilirim. Evet, saymadım burada. Hemen şöyle nerede daraltma yapmıştım. Saymadan ilerledim. 3 tane burada daraltma yaptım. 3 tane burada yine daraltma yapmışım. 3 tane ve tekrar bir tane eksilteceğim. Daraltma diyorum. Şöyle kesme yapıyoruz. İkisini birlikte arka ikili trabzan olarak aldım. Tekrar 3 tane sırasıyla bir ön, bir arka, tekrar bir ön ve şöyle ikisini birlikte alarak arka ikili trabzan yapıyorum. Şimdi siz bunu ördükten sonra çok dar olursa bu ilk sırada zaten ilk sırada belli olmuyor. Birkaç sıra örmemiz gerekiyor. Biraz kendini belli eder. Eğer çok dar olduysa o zaman burada 3 tane değil de 4 tane bırakıp diğerinde yine kesme yapabilirsiniz. Ya da az gelebilir. O zaman da 2 tane tek, bir tane çift yapabilirsiniz ama bence bu yeterli gelecektir. Çünkü 8 sıra bu şekilde devam ettiğimiz zaman yavaş yavaş daralma yapacak. O yüzden çok fazla arada 2 tane trabzan bırakırsak birdenbire daralma yapabilir. O şekilde istemiyorum ben, ama sizler birdenbire daralsın istiyorsanız onu da burada 4 sırayı tamamladıktan sonra ya da 3 sırayı tamamlayın eksiltme yapmadan. Son 4 sırada da, yani şu genişlikle bir manşet için yeterli, birdenbire daraltmada yapabilirsiniz. Evet, sanırım burası anlaşılmıştır. Her zaman söylediğim gibi detaylı bir şekilde bilgileri vermeye çalışıyorum ama sizler de kendi hırkanızı tasarlayacaksınız. Burada 4 sıra değil 5 sıra lastik çalışması yapabilirsiniz.
Buradaki fıstık sırasını yapmayabilirsiniz. Yani kendiniz de istediğiniz şekilde hırkanızı devam ettirebilirsiniz. Evet, ben artık konuşurken şaşırmaya başladım. Eksiltmemiz de bu şekilde. Başa geldiğimiz zaman birleştirmemizi ve ön trabzanla başlamamızı, ayrıca alt sırada arka trabzanla da nasıl başlayacağımızı gösterdim. Buradaki ilk sırayı buradaki başlangıç sırası olarak da aynı şekilde birleştirmeyi yapıp lastik sırasını devam ettirebilirsiniz. Evet, kol çalışması bu şekilde. Sizler zaten başta görmüş olacaksınız. Burada unuttuğum şeyler olursa zaten videonun başında hatırlatıyor olacağım. Şimdi beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Hırkamızın şöyle bedenlerinin yönlerine kollarımız iki tarafta olacak şekilde böyle koyduktan sonra ön arka fark etmiyor şu anda. Hangi bölümü isterseniz orada birleştirme yapabilirsiniz. Hemen şöyle ben tutuyorum. Öndeki renklere bakacağım. Kahverengiler denk gelmiş. Şöyle burada şu mavi bölümü öne getireceğim. Kahverengiyi arkaya getireceğim. Hemen şöyle ters çeviriyorum. Şimdi ben burayı da söylemiştim diye hatırlıyorum. Tedbir olarak burada içeriden birleştirmeye başladım. Bunu üzerimize giyip kontrol ettiğimizde burada çok fazla açıklık olursa onu, yani şu bölümleri tekrardan biraz daha birleştirme yapabiliriz. Bu da aklımızda olsun. Şimdi buradan devam edeceğim. Hemen şöyle şu ipimi koldan keseceğim. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. Şöyle uzun bırakarak biraz. Evet, burada koldaki başladığımız şekilde aynen başlayacağım. Şimdi burada ilk trabzanın üzerine şöyle batıyorum. Buradan bir ip aldım. Direkt sık iğne olarak burayı kapattım. Ya da şöyle tığımdaki ilmekten şöyle battım. Tığımdaki ilmekten şöyle kaydırma yaptım. Evet. Şimdi burada karşı tarafta da ilk trabzanın ipleri gizlemiyorum. Onları yakayı yaparken gizleyeceğim. Buradan üstten battım ve ilmeğimi buradan çektim. Şimdi tekrar sıradaki ikinci trabzanın üzerine batıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şu anda açık renkle birleştirme yapıyorum. Daha rahat görebilirsiniz diye hemen burada sıradaki trabzandan şöyle çektim ve tekrar buraya geldim. Üçüncü trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Evet, iki motifi de aynı şekilde örüyorsunuz ve bu şekilde birleştirmeler yaparak arka bedeni tamamlayacağız. Şöyle birleştirme diyorum, kaydırmalar yaparak. Evet, ilmeğimi çekiyorum sıradaki trabzana. Burada dikkat edelim. Bu taraftan ilmeğimizi çekerken fark etmeden şu aynı boşluğa, yani aynı trabzana batabilirsiniz. Kolda yedirmeyi de nasıl yaptığımızı göstermiştim. Yine bir iki tane eksik veya fazla gelirse bir tarafta ona göre dengeleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu zaten bir kez daha gösterdiğim için artık daha fazla göstermeyeceğim. Bu şekilde birleştirmemizi tamamlıyoruz. Şimdi birleştirmemizi tamamladıktan sonra ben bunu söküyorum. Çünkü daha koyu bir renkle birleştireceğim. Şimdi birleştirmemizi etek ucuna kadar şu köşelerin olduğu yere geldiğimiz zaman burada köşe boşluğuna bir kez battıktan sonra ilmeğimizi çekip bu taraftan yine ilmeğimizi alıp tekrar bu köşe boşluğuna kaydırma yapıp bir zincir çektikten sonra kesebilirsiniz. Şimdi burayı tamamladıktan sonra, birleştirmeyi bitirdikten sonra hemen şöyle dönelim. Şimdi ben artık sıralara devam etmeyeceğim. Çünkü çok fazla tekrar ettim. Modelimizi aynı şekilde tekrar ediyoruz. Devam ettirmesi kolay bir model. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi bu önde yine sıralar eklemeye devam edeceğiz. Arka bedeni birleştirdikten sonra sıra eklemeye ön bedenin herhangi bir elinizin tersine gelmeyecek şekilde buradan devam ettireceğiz. İp kopartmanıza gerek yok. Dediğim gibi sadece şuna dikkat etmeliyiz. O bölümlerde ip kopartabilirsiniz. Yani bu arka trabzanları yaptığımız bölümler ön yüzden örülecek ki bu kabarık kısımlar öne gelecek, ya da arkadan örerseniz arka sırada bunlar ön trabzan olarak düşüyor. Bakın, hepsi ön trabzan. Yani eğer ipiniz arkaya denk gelirse sıranız, hepsini ön trabzan olarak almanız gerekiyor. O zaman da ipinizi yine kesmemiş olursunuz. Bu kabarık kısımlar
önde olması gerekiyor, ön yüzde. Şimdi buradan başlayacağım ve şu modeli tamamlayacağız. Yani hem zaten şu anda biz bir sıra trabzan sırası yapacağız, bir sıra fıstık sırası. Belki burada santim hesabından dolayı şöyle yapabiliriz modeli tamamlayabilmek için, ya da daha küçük yapıyorsanız şu aradaki ikinci trabzan sırasını yapmadan bu arka trabzanların üzerine fıstık çalışmasını yapıp daha sonra onun üzerine de yine trabzan çalışmasını yapıp bu fıstık sırası o zaman ortada kalmış olur. Burada bir sırayı eksiltmiş oluruz ve burada da yine lastik çalışmasını tamamlayarak bitirebiliriz. Bu lastik çalışmasını tamamlarken zaten bakın burada boşluklar var. Şöyle bu boşlukları şimdi ben bunu bitirdikten sonra videonun başında ön anlatım yaparken size de göstereceğim. Burada kaç sırada kaç trabzanın arasında ilik yeri koyacağımı karar verdikten sonra, yani onu ölçtükten sonra size ön anlatımda onu söyleyebilirim. Çünkü bu son yapmış olduğumuz lastik sırasında ilik yerinin olduğu yerlerde sadece arada bir zincir çekeceğim. Yani başka farklı bir şey yapmayacağım. Sadece diyelim ki buradan ilik koyacağım buraya. İlk iliğimizi böyle aşağıdan başlayacağım. Buraya koyacağımız zaman buradaki mesela ön trabzandan sonra bir zincir, sonra arka trabzan. Buraya bir işaretleyici takabiliriz. Çünkü görünmez buradaki zincirimiz belki. Daha sonra hangi mesafeyle, şöyle şu kadar mesafeyle diyelim ki arada kaç tane, 10 tane 12 tane trabzanı bıraktıktan sonra yine bir zincir çekerek buradaki son sırayı, son lastik sırasını o şekilde tamamlayabiliriz. Evet, düğmeli olacak. Ayrıca yaka çalışması ile ilgili de yine size şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben günlerdir bu hırkanın videosunu çekiyorum. Çünkü bir yandan videoyu çekerken bir yandan da bunun sıralarını tamamlayıp bu bölüme gelip size videoda göstermem gerekiyor. Dolayısıyla çok uzun sürdü. Benim için, sizler için değil ama benim için çok uzun sürdü. Şimdi burada o yüzden yakayı da hemen zaten arka birleştirmeyi gösterdim. Şimdi yakayı gömlek yaka yapmak isterseniz ben gömlek yaka yapmayı düşünüyorum. Yine videonun önünde görmüş olacaksınız. Yapmadıysam da bilmiyorum. Şu anda öyle düşünüyorum. Şimdi burada şu modeli dediğim gibi aynısını ilerleteceğim için şimdi burada biraz şöyle şu kısımdan şuradan başlamamız gerekiyor gömlek yaka yapmamız için. Şimdi öncelikle bütün yakanın etrafında yarım trabzan ya da sık iğne çalışmasını yaptıktan sonra daha sonra bu gömlek yakada modelimizi devam ettirebilmek için şöyle diğer taraftan başlamanız gerekiyor. Yani bakın bu taraftan, şimdi bunu birleşmiş kabul edin. Şöyle çevirip şu lastik bölümünü dışarıda bırakacağız. Burada da tabii ki sık iğnelerimiz veya yarım trabzanlarla yapabilirsiniz. Burayı tamamladıktan sonra buradan modelimizi ters yüzden şöyle ters olarak örmeye başlayacağız. Modelimizi tamamladığımız zaman bu yaka dışa doğru açılacağı için ön yüzü bu şekilde ters yüzden başlayacağız. Bittiği zaman yaka şöyle hemen yaka düz olarak bu şekilde bedene düşmüş olacak yani. Şimdi şurada sık iğneler yaparken onu da göstermek istiyorum. Hemen şöyle ipimi alacağım. Hemen şöyle tığımı, başlangıç ilmeğimi atıyorum. Bir bölümde bunu size göstereceğim. Şöyle ters olduğu için diğerinde göstereceğim. Böylece yakanın da ilk sırasına nasıl başladığımızı göstereceğim. Şimdi burada ön bedene eklediğimiz sıraları bitirmiş olarak varsayıyorum. Burayı dışarıda bırakacağım. Yani bunun üzerinde yakamız olmayacak. Ama sık iğne çalışmamızı buradan itibaren başlayacağım. Hemen şöyle bakın bu şekilde çeviriyorum. Şimdi ön yüzden sık iğne çalışmasına başlayacağım önce. Burada şöyle, tabii ki bu trabzan sırasıyla bitirmeyeceğim. Burada bitirmiş olacağım. Şimdi buraya şöyle sık iğnemi yaptım. Hemen burada da size yakanız büyük olduysa nasıl daraltma yaptığınızı da göstereceğim. Şimdi burada önce başlangıca bir tane yaptım. Boşluğa 2 tane yaptım. Bundan sonra bütün boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi ben sık iğne yapıyorum. Hemen buraya geldim. Şöyle isterseniz şu trabzanların bakın birleşme şöyle o şekilde yaptığımız zaman çok boşluk oldu. Şöyle ortadan
batarak da yapabiliriz. Buraya bir sık iğne, boşluğa da bir tane sık iğne yaptım. Gergin olursa 2 tane yapabilirsiniz. Volanlanma olursa bir tane yapabilirsiniz. O daha sonra toplayacak kendini. Evet. Normalde dikey trabzanlara her zaman 2 tane sık iğne yapılır. Ya da 2 tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan olarak devam eder. Şimdi buraya geldim. Köşemizin olduğu yer. Buradan devam ediyorum. Şimdi yakamızı göstermiyorum. Çünkü tamamını bitirip bu yakanın büyük olup olmadığını ölçmem gerekiyor. Sizler bunu üzerinize giydikten sonra baktınız çok fazla büyük değil. Bu şekilde sıkı iğnelerle toparlayabilirsiniz. Biraz böyle büyük olduysa, mesela şu kadar büyük oldu. Burada şöyle bakın. Trabzan üzerinden bir ilmek aldım. Diğer trabzan üzerinden de bir ilmek aldım. Şöyle üçünü birlikte toplayarak teke düşürdüm. Daha sonra bu birleştirme yerine geldiğimiz zaman da buradan bir tane yine ilmeğimi aldım. Şöyle ve ikinci ilmeğimin bakın burası birleştirilmiş olduğu için yine aynı yere batıyorum. Çünkü burada şöyle görebilirsiniz. İlmeğim biraz açılmış. Buraya batıyorum. Buradan bir ilmek aldım tekrar. Ve burada da bir ilmek aldım. Tekrar bir ilmek alıyorum. Çünkü bu ortadaki 2 ilmeğimiz aslında birleştirmiş olduğumuz ilmeklerin içine tekrar batmış oldum. 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde hem yuvarlak olmuş olur bu birleşme yeri. Hemen devam ediyorum sık iğne ile. Şöyle 2, 3 bu şekilde devam ediyorum. Burada bir tane daha daraltma yapmıştım size göstermek için. Yine sizler burada birkaç tane yaptıktan sonra yine ikisini birlikte örerek bakın şu şekilde. Şimdi burada da yapalım bir tane. Şöyle 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar boşluğa geldim. Yine 2 tane yapacağım. Şimdi buradan yine burası köşe boşluğu olduğu için 2 tane yaptım. Şöyle hatta üçüncüsünü de yapıyorum. Çünkü çok fazla oldu boşluğumuzun büyüklüğü. Tekrar buraya geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın ipimi de gizliyorum arada. Yine her trabzan boşluğuna 2 sık iğne. Evet. Evet, lastiğin bittiği yere kadar sık iğnelerimi aynı sayılarda diğer tarafa da. Şimdi burada birleştirme yapmış olsaydım devam edecektim. Şimdi birleştirme yapmadım. Şimdi lastiğin üzerinden devam ettiğim için ipimi yakaya başlamadan önce kesiyorum. Burayı tamamlamış olduk. Biraz iplerim kaldı ama artık onları görmeden. Şimdi şöyle çeviriyorum. Arka beden gibi oldu ama şimdi bu benim sol ön bedenim aslında. Karşı taraftan başlayacağım çünkü tersime geliyor. Şöyle. Şimdi gömlek yaka yaparken hemen ters taraftan başlayacağız. Yani örgünün iç yüzü şöyle. Diğer taraftan başlarsak ön yüzü olmuş olur. Şöyle ters yüzünde biz düz olarak devam edeceğiz modele. Şimdi burada lastik kısmını bırakıyorum. Şu köşenin olduğu yerden. Bu kadar bırakacağım. Burası hem düğmelerin üst üste geldiği kenar patı olmuş olacak. Buradan şöyle köşe boşluğunun olduğu yerdeki trabzanın üzerinden başlıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar ilmeğimi aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeğimi tekrar topladım. Trabzanımı aynı şekilde yaptım. Şimdi modelimiz nasıl başlıyor? Öncelikle trabzan sıramız var. İkili trabzan sırası yapıyoruz. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlar yapacağız. Gördüğünüz gibi burası ters ama modelimiz yani trabzanlarımızın yönü düz olmuş oldu. Yani bütün yakanın etrafını bu şekilde ilerleyeceksiniz. Sıraları tamamladıktan sonra ön bedene sıra eklerken de yakayı dönmeyeceksiniz. Yani hep sağ ön bedenin başından başladıysanız sol ön bedenin başında bitirip geriye döneceksiniz. Şimdi buraya geldim. Bu şekilde
Dediğim gibi sıraları da ipimizi kesmeden yapabileceğiz. Bu şekilde küçük bir bölümde anlatmak daha rahat görebilirsiniz. Çünkü bedenleri birleştirip bu yaka çalışmasını gösterdiğim zaman masanın üzerinde gerçekten döndürmek çok zor. Hem kadraja sığmıyor hem de kafanız karışıyor. O şekilde döndürdüğüm zaman hangi bölümde olduğumu göremeyebilirsiniz. Evet, şöyle hemen hızlıca trabzanları tamamlayacağım. İkinci sıraya başlayacağım. Zaten modelin tamamını öremeyeceğim burada. Sadece nasıl başladığımı gösteriyorum. Siz bunu yuvarlak olarak diğer ön bedenin lastik bölümünün, yani köşeden başladık ya burada, aynı köşeye gelene kadar devam edeceksiniz. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi ikinci sırada bu trabzan sırasından sonra yine bir sıra trabzan yapacağız. Tekrar trabzan sırası yapıyoruz. Burada tam bir model sırasını tamamladığınız zaman yakada yeterli gelecektir. Şöyle ikinci sırayı tamamlayacağız. Şimdi bu ikinci sırayı tamamladıktan sonra bakın, yakamızı ördüğümüz zaman şöyle ön yüzü bu şekilde yine hırkamızın ön yüzüne düşmüş olacak. Şimdi burada ikinci sırayı yapıyorum. İkinci sırayı trabzanla yaptım. Daha sonra bakın, burada da biz başlangıçta şu kısımda ön yüzden başladık. Bizim artık ön yüzümüz burası. Şimdi terse döndüğümüz zaman ikinci trabzan sırasını başlamış olduk. Yine buraya geldiğimiz zaman üçüncü sıraya başlarken yine ön yüzde olacağız. Fıstık sırasında ön yüzde olmamız gerekiyor. Şimdi iki sıra trabzanı ördükten sonra fıstık sıramızı yapacağız. Ya da burada yaka olduğu için üçüncü sırayı tamamladıktan sonra diyeceğim, ama o zaman da fıstık sıramız arkaya, yani arkadan arka sırayı örerken denk gelecek. Fıstıklar bazen arkada farklı görünüyor, önde farklı görünüyor, ters yüzde yani. Şimdi burada ikinci sıradan sonra fıstık sıramız, zaten modelimiz devam ediyor. Fıstık sırasının üzerine bir sıra trabzan, sonra arka trabzan sırası, sonra lastik sırasıyla son lastik sırasını yaptıktan sonra şöyle bir, yani 10 santimetre olmuş olacak. Burada da yine lastiği uzatabilirsiniz kısa olursa. Burada 4 değil de 6 sıraya tamamlayabilirsiniz. Çünkü yakamızın genişliği bu kadar olmuş olacak. Yani o artık bedenin üzerine nasıl düştüğüne göre kontrol edebilirsiniz. Ben burada ayrıntılı anlatıyorum ama dediğim gibi ön anlatımda size bunları bitmiş haline göstererek tekrar anlatacağım. Daha net görebilirsiniz. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bakın, sık iğne çalışmamızı yaptık. Bu taraftan, yani tersten buradan başladım, böyle ilerledim, tekrar dönüp buraya geldiğimde 3. sırada fıstık sırasına başlayıp modelimizi devam ettireceğiz. Ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Sık iğne sıraları yaparak birkaç sıra daraltmalar yaparak, yine çok geniş olduysa daraltma yaparken 3 tane sık iğne, sonra ikisini birlikte örerek kesme yapabilirsiniz. Sonra hala genişse o zaman ikinci sırada da 4 tane sık iğneden sonra bir tane daraltma, 5 tane sık iğneden sonra bir tane daraltma yapabilirsiniz. 2 sıra halinde de bu sık iğne sırasını tamamlayabilirsiniz. Evet, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Gerçekten bu şekilde büyük hırkaları örmek ve anlatması, kadraja sığdırması açısından da biraz zor oluyor. Kolumuzu anlattık. Kol birleştirmesini, beden birleştirmesini hepsini gösterdim. Burada modeli devam ettirmek önemli. Son olarak bakın, birleştirmeyi yaptıktan sonra dediğim gibi ön bedenin bir tarafından başladığınız zaman etek ucunda da modeli devam ettireceksiniz. Ben burada beden genişliği, benim istediğim beden genişliği için dediğim gibi bu kadar ekleme yapacağım. Şimdi buradan modele başlayıp ekleme yapacağım. Bu aynı zamanda bu yapmış olduğum ekleme etek ucunda da devam edecek. Etek ucunda daha sonra bu ön bedenin sıraları tamamlandıktan sonra daha uzun yapmak isterseniz ipinizi son sırada burada kesiyorsunuz. Artık ön ve ön bedenin her iki tarafına sıraları eklemeyi bitiriyorsunuz. Daha sonra şu köşe boşluğundan trabzanı yaparak arka bedende nasıl başlamıştık, o şekilde yine modelinizi bir model daha uzatabilirsiniz. O zaman beden uzunluğumuz 60 santimetre olacak. Yani burada
Buradan sonra bir model ve daha uzun olmasını isterseniz bir model daha ördüğünüzde 60-65 santimetre uzunluğunda olacak. Şu anda beden uzunluğumuz, yani önlere sıra eklemeden hemen şöyle göstereceğim. 44 santimetre. Burada önlere eklemiş olduğum sıra 7 santimetre gelecek. O zaman 51 santimetre uzunluğunda olacak. Bir model daha eklediğimiz zaman yine 7-8 santimetre ile 60 santimetreyi bulacak. Ben zaten en fazla 60 santimetre, en kısa da 55-56 santimetre uzunluğunda yapmayı düşünüyorum. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorumlar bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız beni gerçekten motive eder ve bu şekilde daha güzel projeleri beraber yapmaya devam edebiliriz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.